Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle 1860'ın KVK'sı hakkında konuşacağız. Yağmacı ve barbar hakkında konuşuyor olacağız. Hani hangisine eylem puanı harcamalıyız, ne şekilde bir dağılım yapmalıyız bunları değerlendireceğiz. Ama bir parantez açmak istiyorum. 1000 abone olduk. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu önemli bir eşikti. Yani kanalın artık bir şekilde bir noktaya gelmesiydi. Hani para kazanmayı açabiliyorsunuz 1000 abone olduğunuzda. O noktaya geldik. Para kazanmayı açacağız mı? Aslına bakarsanız para kazanmayacağım ben henüz kanaldan vesaireden. Çünkü bunların vergisini ödemem gerekiyor. Vergi ödemeden bunu yaparsam evet bir sene, 2 sene, 3 sene belki benim kapıma maliye dayanmaz ama verginizi ödemediğiniz zaman her zaman kapınıza gelebilecekler ve hani bunun beyan edilmesi gerekiyor ve YouTube'dan gelecek gelirlerin de bunu finanse edecek düzeyde olmamasından dolayı ben şu an için para kazanmayı açmayacağım ama başka oyunlar çekmeye başlayacağım. Başka oyunlar çekmeye başlayacağım ve bu kanalı büyütmek için elimden geleni yapacağım. Siz de eğer vakitinizi ayırıp benim videolarımı izlediğinizde beğenilerinizle abone olarak da destek olursanız ilerleyen aşamada belki tamamen gamer olabildiğimiz, canlı yayınlar açabildiğimiz, ekipmanlarımızı toparlayabildiğimiz noktaya doğru kanalı büyütmüş ve taşımış oluruz. Belki bakarsınız burada hani 100 kişiyle başladığımız bu serüvende hani bir noktadan sonra sponsorluklar almaya, sizler için çekilişler yapmaya başlarız. O günleri de göreceğimize inanıyorum. Ben istikrarlı bir şekilde devam etmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bunun için hani bugüne kadar olan desteğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu hem size teşekkür etmek için hem de buradaki işte KVK başlıyor, neler oluyor, neler bitiyor bunları konuşmak için kayda başladım. Şimdi videoya geçmeden önce rica ediyorum sizden bir beğeni bırakıp hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim dostlar. Evet dostlar, şimdi yağmacı konusuyla hemen başlayalım seriden. Yağmacı olayı şu dostlar. Artık yeni KVK'da kestiğiniz barbarlar kristal veriyor ve bu kristal sizin teknolojiniz ve işte teknoloji üretebileceğiniz kristali sağlayacak binanızı yükseltmek için çok çok önemli noktada. Özellikle az para harcayan veya oyuna hiç para harcamayan bir oyuncuysanız bu sizin için hayati öneme sahip. Bu nedenle oyunun size KVK'larda verdiği eylem puanı miktarı da düştüğü için yeniden yenileyemiyorsunuz bu miktarı. O yüzden KVK'ya girmeden önce yeni nesil KVK için söylüyorum bunu. Yani kristal üretimi olan KVK'larda 8'li ve Kahraman Marşı'nda eylem puanınızı bitirerek girmek çok mantıklı değil. Çünkü ilk 3 gün ben deliler gibi 5 kıta barbar keseceğim ve ilk savaşa kadarki olan teknolojimi elinden geldiğince iyi noktaya taşımaya çalışacağım. O yüzden burada yapmanız gereken şey eylem puanlarınızı yağmacıda bitirmek değil. Hani yapacaksanız ben mesela kendi adıma 50 tane sandık alacak kadar falan harcayacağım. Ondan sonrasına çıkmayacağım. Çünkü eylem puanlarımı harcadığıma değmeyecek. Neden değmeyecek? Çünkü diğer taraftan kristal alıp teknoloji kasıp KVK'da varlık gösterebilecekken burada dropları düşürülmüş yağmacı sandıklarıyla idare etmeye çalışacağım. Bu dediğim parantez olarak şunu söyleyebilirim. Kristal KVK'sında değilseniz diğer KVK'larda yağmacıdan elde edeceğiniz ödülleri alamayacağınız için yağmacıya eylem puanınızı harcayın. Bunun parantezini açmış olalım. Yağmacıya eylem puanlarınızı hala harcayabilirsiniz ama kristal KVK'sı için bu durum çok uygun değil. Çünkü kristal KVK'sında az harcayan insanlar için bu hani hiç harcamayanlar için hayati öneme sahip. Bunu da söylemiş olalım. Hani eylem puanlarınızı birazcık saklamaya gayret gösterin. Gelelim bu KVK muhabbetlerine. Ne olmuş ne bitmiş. Şimdi dostlar burada gördüğünüz üzere 20 tane krallıkla 8'li KVK oynamak üzere bir eşleştirme sistemi yapılmış durumda. Bazı kamplara 3 tane krallık düşmüş durumda. Bazı kamplara 2 tane krallık düşmüş durumda. 1860 olarak hani şu anda ikinci sıradayız. Yağmacı aşamasındayız. İkinci gündeyiz. Daha önümüzde hani yaklaşık bir 4,5 gün falan var hazırlık aşamasının bitmesine. Ama şurada benim dikkatimi çeken bir şey var ki bizim müttefikimiz yani kampta bizle beraber hareket edecek olan krallık şu anda yağmacı kesme konusunda birazcık geride kalmış durumda. Bu onların inaktif olduğunu da gösterebilir ya da size önerdiğim gibi yağmacı eylem puanlarını harcamamak için saklıyor olabilirler. Hani biz 429'da da böyle çok aman aman deli gibi yağmacı kesmemiştik. Bunu bir strateji olarak kullanmıştık. Çünkü KVK teknolojisi bizim KVK'yı kazanmamız için çok çok daha önemli olacağını düşündüğümüz şeydi.
Ona göre hareket etmiştik. Ama diğer aşamalarda hani yine 4. 5. olacak şekilde pushlamıştık tabii ki. Şimdi burada gördüğünüz puanlama bizi korkutuyor. Yani en azından kendi adıma bir endişe duyuyorum. Yani adamlar acaba taktik mi yapıyorlar yoksa inaktif bir krallık mı? Yani biz kamp olarak sadece 1860'ın savaştığı bir kamp mı olacağız tek krallık olarak? Bu bir soru işareti yaratıyor kafamda. Çünkü bu puan gerçekten çok çok az geldi bana. Şimdi burada gördüğünüz bu 20 krallığı burada görerek çok bir şey anlamayacağınız için bir harita üzerinden konuşalım istiyorum. Şu haritayı bir açalım. Gördüğünüz üzere biz sol yukarıdayız. 1860-1833 kampı. Bizim müttefiklerimiz ve rakiplerimiz kimler? Birazcık bunları konuşalım. Diplomatik olarak bizim müttefikimiz 497'nin bulunduğu kamp. Burada gördüğünüz sarı kamp 629'un bulunduğu kamp. Bir de tam altımızda bulunan 489'un bulunduğu kamp şeklinde müttefiklerimiz 4 kamp şeklinde bir hale gelmiş durumdayız. Rakiplerimiz de yine 4 kamp şeklinde dağılmış durumdalar. Hani burada aramızda bir 601 var. Yine bizim diğer iki müttefikimizin arasında 1352'nin bulunduğu kamp var. Ama aynı şekilde bizim de arada kalmış kamplarımız var. Burada gördüğünüz gibi 497 arada kalmış pozisyonda. Rakiplerimiz burada o kampı araya sıkıştırmayı deneyebilirler. Aynı şekilde buradaki yeşil kampla şuradaki kampta yine sarı kampı sıkıştırmayı deneyebilir. Ama burada şöyle bir durum var ki dağılım olarak baktığımızda biz de aynı şeyi onların tarafına yapabiliyoruz. Yani buradaki 489 ile işte 629 buradaki kampı kapatabiliyorlar ve biz 860 olarak 497 ile birlikte 601'i de yine birinci bölgeye tamamen hapsetmek için adım atabiliyoruz. Hani burada ne oluyor? Avantajlı çıkan taraflar oluyor. Mesela işte 789 burayı baskı altına almakla uğraşan 497'den fırsat bilip hani buraya çıkıp burada rahat bir şekilde takılabilir. Ama işte kendi müttefiklerinden iki tanesini biz disable edip birinci bölgeye kitleyebiliriz. Öyle bir durum da var. Ama onlar başarılı olabilirler. Yani işte burada gördüğünüz 601 ile mavi kamptaki 789'un bulunduğu kamp tamamen 497'yi de birinci bölgeye kitleyebilir. Bunu zaman içerisinde göreceğiz KVK'ya girdiğimizde. Bakalım ne şekilde ilerleyecek süreç. Burada baktığımızda ben krallıkların çoğunu tanımıyorum. 429'da oynadığımda belirli bir krallık skalasıyla karşılaşıyorduk. Daha önce savaştığımız krallıklar falan oluyordu ve hani onlar hakkında fikir verebiliyordum veya bir yorum yapabiliyordum. Ama burada tek bildiğim bir krallık var. Geçen 429'da beraber savaşmış olduğumuz karşımızda 596 vardı. Bizi birazcık yormuşlardı. Hani Koreli krallık biliyorsunuz 496, 596. Koreli bir krallık. İyi savaşmışlardı. Bir CD aralığında bir krallık olmalarına rağmen gayet güzel performansla savaşmışlardı. Bakalım bu krallık hani bu KVK'da da aynı savaşçılık performansını gösterebilecekler mi? Hani normalde bir krallıktan daha fazlasını yapabilmişlerdi. Yani bu anlamda onlara saygı duyuyorum. Şu an için Kingsland'e girinceye kadar sanırım savaşmayacağız yüksek ihtimalle 596 ile. Çünkü tamamen zıt noktamızdalar. Yani çemberler birbirlerine açıldıklarında bile bizim 596 ile savaşmamız kralın topraklarına kalır diye düşünüyorum. Daha fazla anlatacağım bir şey yok. Tekrar 1000 aboneye ulaştığımız için, bana bu yolda destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda daha çok izlenmelerimiz, daha çok abonelerimiz olur. Sizler için çekilişler yaparız. Bugünleri anarız. Ya o zamanlarda işte ilk yorumu yapanlardan şuydun buydun böyle canlı yayınlar yapar, sohbetler ederiz falan filan. İnşallah o günleri de görürüz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Oyuna dair aklınıza takılan soru işaretleriniz varsa da yine yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.